Arkadaşlar merhaba. Kitap müzakeremize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere George Orwell kimdir başlıklı bir müzakere gerçekleştirmiş ve burada 1984 ve Hayvan Çiftliği adlı romanlara dair ana hatlarıyla bilgiler vermiştik. Bugün sizlerle Hayvan Çiftliği adlı romanın detaylı analizlerine başlıyoruz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar George Orwell'ın Hayvan Çiftliği adlı romanı Bay Jones'un çiftliğinde geçiyor. Bay Jones hayvanlarına karşı aslında çok da şefkatli ve merhametli birisi değil. O gün de çiftliğin işlerini tamamladığını düşünerek sarhoş bir şekilde yalpalaya yalpalaya yatak odasının yolunu tutuyor. Tam yatak odasına varıp ışığı söndürdüğünde aslında çiftlikteki hareketlilik de başlıyor. Çünkü çiftlikte hayvanlar tarafından kabul edilmeyen, doğru olmayan bir takım uygulamalar mevcut ve sabahtan itibaren koca reis dedikleri büyük kır domuzu dinlemek üzere aralarında haberleşiyorlar. Sabahtan itibaren aralarında yayılan haber büyük samanlıkta toplanmaları gerektiği ve koca reisin bir gün önce gördüğü rüyayı diğer çiftlik hayvanlarına açıklayacağı şeklinde. Ve burada çiftlik hayvanları yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. Koca reis üzerinde bir ışık ve kendisi de saman kaplı bir yatağın üzerinde diğer hayvanların toplanmasını bekliyor. Bu sırada ilk olarak Bluebell, Jessie ve Pinger adlı 3 köpek içeri giriyor. Ardından tavuklar pencere eşiklerini tünüyorlar, güvercinler çatı kirişlerine konuyorlar, koyunlarla inekler domuzların arkasına uzanıp geviş getirmeye koyuluyorlar. Boxer ve Clover adlı 2 araba atı içeri girdiler ve samanların arasında göremeyecekleri kadar küçük bir hayvan bulunabileceğini düşünerek ağır ağır yürüyorlardı. Clover, orta yaşlı sayılabilecek iri yarı anaç bir kısraktı. 4. tayını doğurduktan sonra eski endamını bir türlü yakalayamamıştı. Boxer ise neredeyse 2 metre yüksekliğinde, 2 beygir gücünde çok iri bir hayvandı. Aslında çok da zeki bir hayvan sayılmazdı. Ama çalışkanlığı ve gayretiyle çiftlikteki diğer hayvanların saygısını ve hayranlığını kazanmıştı. Onların ardından beyaz keçi Muriel ile Benjamin adlı eşek göründüler. Benjamin çiftliğin en yaşlı, en huysuz hayvan olarak öne çıkıyordu. Aslında Boxer'a da hayran ve ikisi pazar günlerini birlikte geçiriyorlar. Genellikle meyve bahçesinin arkasındaki çayırda hiç konuşmadan yan yana otlamaya devam ediyorlardı. 2 at henüz yere uzanmışlardı ki annelerini yitirmiş yavru ördekler ciyak ciyak bağırarak samanlığa girmişlerdi. Clover kocaman ön ayağıyla ördek yavrularının çevresine bir duvar ördü ve onların ezilmemeleri için gerekli önlemleri almıştı. Son anda Bay Jones'un 2 tekerlekli arabasını çeken Molly çıka geldi. Ağzında kesme şekeri süzüm süzüm süzülerek içeri girdi ve kendine önlerde bir yer seçti. Bakışları üzerinde toplamak bütün umuduydu. Aslında George Orwell burada bize çiftlikteki hayvanların psikolojik durumlarıyla ilgili bir takım tahlillerde bulunuyor. Sizler de hayvanlarla ilgili farklı yorumlarınız varsa bunlara atabilirsiniz. Çünkü her bir hayvanın kendi içerisinde göndergeleri var. İleriki müzakerelerimizde bu göndergeleri de tartışacağız, müzakere edeceğiz. Eğer hayvanların o psikolojik ve çiftlik içindeki rolleri bakımından görevlerini yorumlayabilirseniz sizler de müzakeremize büyük katkı sağlamış olursunuz. Şimdiden teşekkür ederiz. Burada Molly aslında dikkat çekmek ve kesme şekerini her zaman almak üzerine kurulu bir zihinle karşımıza çıkıyor. Son olarak kedi görünüyor. Kedi en sıcak yeri aramaya başlıyor ve Boxer ile Clover'ın arkasına sıkışıyor. Arka kapının orada uyuyan kuzgunu saymazsak aslında hayvanların tümü salona gelmişti. Koca reis artık bütün hayvanların toplandığını gördüğünde yoldaşlar, dün gece garip bir düş gördüm ve bu düşü size bugün anlatmak istiyorum. Ve bütün bilgilerimi, bütün deneyimlerimi sizlere açıklamak istiyorum. Çünkü artık benim yaşım ilerledi ve bundan sonra ne kadar yaşayacağım da bilinmez. Çok uzun yaşadım ve pek çok şeyler gördüm diyor. Evet yoldaşlar, yaşadığımız hayat nasıl bir hayattır? İşte bu soru çiftlikteki hayvanlar için de geçerli, insanlar için de geçerli, tüm akıl sahibi varlıklar için geçerli. Eğer düşünebiliyorsa insanın kendi kendine bu soruyu sorması lazım. Yaşadığımız hayat nasıl bir hayattır? Bu soruya sizin cevabınız ne? Yaşadığımız hayat nasıl bir hayat? Cevaplarınızı bekliyoruz. Çünkü bu cevaplarınıza göre ileriki müzakeremizde yaşadığımız hayatı da detaylarıyla analiz etme imkanına sahip olacağız. Bunu açıkça söyleyelim diyor koca reis. Korkmayın diyor. Şu kısa ömrümüz yoksulluk içinde sabahtan akşama kadar uğraşıp didinip hayatın gündelik telaşeler içerisinde geçip gidiyor. Dünyaya geldikten sonra yaşamımıza yetecek kadar yiyecek verirler, ayakta kalanlarımızı canı çıkarana kadar çalıştırırlar ve hiçbir hayvan dinlenip eğlenemez. Hiçbir hayvan kendi yaşamını
rahat bir şekilde sürdüremez. Koca Reis'e göre bu bir doğa yasası değildir. İngiltere'nin aslında herkese yetecek, tüm hayvanları besleyecek bir birikimi var. Ancak insan bütün bu birikimi alıp kendi amaçları için kullanan bir varlık olarak önümüze çıkıyor. Ve bundan dolayı da Koca Reis'e göre tek düşman insan. Bu insanın bu hırsı alt edilmediği sürece hayvanlara aslında rahat yok. Ve Koca Reis'in vurguladığı şey şu: İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur, tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz, gene de tüm hayvanların efendisidir. Hayvanları çalıştırır, karşılığında onları açlıktan ölmeyecekleri kadar yiyecekle doyurur ve onların hiçbir şekilde emeklerinin karşılığını gereği üzere vermez. Bunların hepsiyle ilgili sizlerin söz sahibi olmanız mümkün değildir. Kaldı ki yaşadığımız şu sefil hayatın doğal sonuna varmasına bile izin vermezler. Yeri geldiği zaman bıçağın altına yatırırlar ve canımızı dahi alırlar diyor. Sen boxer, koca kasların gücünü yitirdiği andan itibaren diğer hayvanlara yem olacaksın. Köpekler, onlar da diyor ölüme terk edileceklerdir diyor. Onun için insanın hayvanlara karşı bu noktada hiçbir merhametin olmadığını söylüyor. Öyleyse bu hayatta başımıza gelen tüm kötülükler insanların zorbalığından kaynaklanmaktadır diyor. Ve bundan dolayı da insanoğlundan kurtulursak rahata ereriz diyor. Şimdi aslında burada şunu sormak lazım. Burada insanoğlu neden sorunlu olarak görülüyor? Ve bu hayvanlar niçin yaşadıkları hayatı bugüne kadar sorgulamıyorlar? Temel problem aslında bu. Yani eğer insan sorunsa insan hep sorun. Fakat o güne kadar bunları hiç sorgulamamışlardı. İşte Koca Reis dedikleri domuz hayvanlara bu durumu anlatmaya başlıyor. Peki eğer biz bu sorgulamaları yapmazsak, insan değişmiş olsa insan, diğer hayvanların da kaderi bu noktada değişecek midir acaba? Bu noktada hak er ya da geç yerini bulacaktır diyor Koca Reis. Ve asla inancınızı bu konuda sarsmayın. Ve insanların size dair yaptıkları yorumlara da aldanmayın diyor. Mutlaka hayvanlar kendi haklarını almalıdır diyor. Bu sırada 4 iri sıçan geliyor. Arka ayaklarının üzerinde oturmuş onları dinlemeye koymuşlardı. Köpekler hemen saldırıya geçiyorlar fakat Koca Reis diyor ki bunu bir oylayalım. Yabani hayvanlar bizim dostumuz mudur, düşmanımız mıdır? Burada bir oylama yapılıyor. Buradaki oylamada yabani hayvanların dost olduğu oy çokluğuyla karara bağlanıyor. Bu sırada köpekler ve kedi farklı oy tercihinde bulunuyorlar. Kedi hem evet hem de hayır oyu kullanmış gözüküyor. Aslında burada da bir takım göndergeler var. Yani yaban hayvanlarının çiftlik hayvanlarıyla olan iletişimiyle ilgili de ve dışarıdan gelecek olan gücün ve desteğin ne anlama geldiğine dair de bir gönderge burada yapılıyor. Burada iki ayaklılar düşmanımızdır argümanı sunuluyor Koca Reis tarafından. Onu alt ettiğinizde onun alışkanlıklarına da sizler alışmamalısınız diyor. Yani bir evde yaşamamalısınız, giysi giymemelisiniz, içki ve sigara içmemelisiniz, paraya el sürmemelisiniz, ticaretle uğraşmamalısınız. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür diyor. Ve burada bütün hayvanlar eşittir diyor. Yani temel argüman şu: İnsan hayvanları köleleştiren, onları sömüren, onların üzerinden geçinen bir varlıktır. Ama biz hayvanlar olarak bu noktada başarılı olursak ve haklarımızı alırsak hiçbir hayvan birbirleriyle arasında bu noktada eşitsizliğe maruz kalmamalı ve bütün hayvanlar eşit olmalı diyor. Ve dün gece gördüğüm size düşü anlatayım diyor. Dün gece bir düş gördüm. Düşte çok eski zamanlardan kalan bir şarkının tınısını hatırladım. Bu şarkının adı İngiltere'nin Hayvanları adlı şarkıydı diyor. Bu şarkıda İngiltere'deki hayvanların özgür ve rahat bir şekilde yaşayabilecekleri bir ortam Koca Reis tarafından diğer hayvanlara sunuluyor ve bu şarkıyı ezberlemelerini istiyor. Ve bu şarkı ezberlendiği zaman aslında hayvanların temel argümanları da bütün hayvanlara ulaşmış olacaktı. Hayvanlar bu şarkıyı söylüyorlar hep beraber, kitle psikolojisiyle hepsi coşuyorlar ve bu sırada en zekileri hemen şarkıyı baştan sona ezberliyor. Bazıları bir kısmını hatırlamasa da şarkının ana temasını anlıyorlar. Burada da Bay Jones uyanıyor ve içeriye tilki girdiğini düşünerek çiftesiyle ateş etmeye başlıyor. Hemen hayvanlar sessizleşiyor ve uykuya dalıyorlar. Ve ilk gün aslında
hayvanların toplantısı ve aldığı kararlar gerçekleşmiş oluyor. Bir sonraki müzakeremizde bu kararların devamında neler olacak onları sizlerle beraber analiz edeceğiz. Sizler de dediğim gibi müzakeremize katkı verirseniz ve sorularınız ve önerilerinizle destek olursanız sonraki müzakeremizde bunları sizlerle beraber değerlendiririz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.